Merhabalar, bu videomuzda Huawei Mate On Lite RNE-L01 model cihaza DOTOS 2.4 ROM'u nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Yükleyeceğimiz ROM'un Android versiyonu 8.1. İşlemlere başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. Ayrıca yine bu videoda gösterdiğim işlemleri yaptığınızda cihazınızdaki bütün veriler silinecektir. Önemli olan verilerinizin yedeğini alıp bu işlemlere öyle başlayın. Yine bir uyarımız daha var. Bu videoda gösterdiğim işlemleri yapmak için cihazınızda bootloader kilidinin kesinlikle açık olması lazım. Eğer cihazınızda bootloader kilidi açık değilse şu anda sağ üst köşede çıkan karta tıklayarak bootloader kilidinin nasıl açıldığını gösterdiğim videoya ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi işlemlerimize geçelim. Bootloader kilidi açık olması gerekiyor dedik. Ayrıca OEM kilidinin de cihazımızda açık olması lazım. Ayarlara gidiyorum. Sisteme gidiyorum. Burada cihaz hakkında kısmı var. Oraya giriyorum ve yapım numarasına 7-8 defa tıklıyorum. Şu anda bir geliştiricisiniz diyor. Geriye geliyorum. Geliştirici seçeneklerine giriyorum ve bakın burada OEM Unlock butonu aktif durumda. Burayı aktifleştireceksiniz. Buranın kesinlikle aktif olması lazım. Eğer sizde bu menü görünmüyorsa cihazınıza sim kartı takıp cihazı yeniden başlatmanız gerekiyor. Bu ayarı da aktifleştirdikten sonra cihazımın kablosunu takıyorum ve cihazı fastboot modda başlatacağım. Cihazı fastboot modda başlatabilmek için kablomuzun kesinlikle takılı olması lazım. Şu anda benim kablom bilgisayara bağlı. Şimdi ses kısma ve güç tuşlarına basılı tutarak cihazı yeniden başlatıyorum. Evet, burada ses kısma ve güç tuşlarına uzun süre basılı tutuyorum. Elimi çekmiyorum. Evet, şu anda fastboot moduna girdik. Evet, şu anda Phone Unlocked ve FRP Unlock kırmızı yazıyla yazıyor. Yani bootloader kilidi açık ve FRP kilidi açık demek bu. Evet, şimdi bilgisayar tarafındaki işlemlerimize geçelim. Video altına koymuş olduğum linkten bu dosyayı indiriyoruz ve arşivden çıkartıyoruz. Evet, dosyaları masa üstünde sıraladım. Önce program klasörünü açıyoruz ve buradaki iki dosyayı yüklememiz lazım. Huawei Mobile Driver cihazın driverlarını içeriyor. Bunu yükleyelim şimdi. Evet, Huawei Mobile Driver kurulumu tamamlandı. Başlat diyelim. Huawei Suite açılacak. Bununla şimdilik işimiz yok. Kapatıyoruz. Minimal AD ve Fastboot'u da kuruyoruz. Next 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 diyerek kurulumu tamamlıyoruz. Burada masaüstü ikonu oluşturulsun istiyorum. Ve yüklemeyi bitiriyorum. Şimdi minimal AD ve Fastboot'u başlatalım. Ve burayı da arka plandan kapatalım. Evet, şu anda cihazımızın driver'ları yüklü. Komut satırını şöyle biraz aşağıya getiriyorum. Bu dosyalarımla işim var çünkü. Evet, önce cihazımı görüp görmediğimi kontrol etmek için buraya Fastboot Devices yazıyorum. Enter'a basıyorum ve bakın Fastboot'ta cihazımı gördüm. Cihazımın driver'ları sorunsuz bir şekilde yüklendiği için burada bir problem yaşamadım. Şimdi cihazımıza TVRP yükleyeceğiz. Bu komutu dikkatlice yazıyoruz. Fastboot boşluk flash boşluk recovery alttan tire RAM disk yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz ve buradaki TVRP dosyasını komut satırına sürüklüyoruz. Dosyanın konumu buraya geliyor ve Enter'a basıyoruz. Şu anda cihazımıza TVRP yüklendi. Şimdi cihazı TVRP modunda başlatacağız. Bu işlem için cihazın 3 tuşuna da birden basıyoruz. Ses kısma, ses arttırma ve güç tuşlarına üçüne birden basılı tutuyoruz. Cihaz kapandığında güç tuşundan elimizi çekeceğiz. Evet, şu anda güç tuşuna elimi çekiyorum ama ses kısma ve ses arttırmaya basmaya devam ediyorum. TVRP açılana kadar elimi kaldırmıyorum. Ve TVRP ekranına ulaştık. Evet, TVRP açıldı. Şu anda ilk yapmamız gereken ne olur ne olmaz diye cihazın backup'ını almak. Yani bütün yedeğini almak. Herhangi bir arıza durumunda o backup'a dönebilelim diye. Şimdi sürgüyü kaydırıyorum. Ama şu anda bakın install menüsüne girdiğimde cihazın
içerisindeki bütün dosyaların şifreli olduğunu görüyoruz. TVRP dahili hafızayı göremiyor. Şifreli olarak görüyor. Bu şifreyi kaldırabilmemiz için yapabileceğimiz tek şey cihazın dahili hafızasını sıfırlamak. Yani cihazdaki bütün kullanıcı verileri sıfırlanacak. Sonra biz dahili hafızayı görebildiğimiz için oraya yedeğimizi alacağız. Ardından farklı bir ROM yükleyebiliriz. O yüzden ilk aşamada format data yapacağız ve cihazımızdaki bütün veriler silinecek. Şimdi wipe menüsüne giriyoruz. Format data'ya giriyoruz ve buraya yes yazıyoruz. Tekrardan uyarıyorum. OK'ye bastığımızda cihazımızdaki bütün veriler silinecek. OK'ye basıyorum. Cihazdaki bütün veriler siliniyor. Ardından geriye geliyoruz ve işlem yapabilmek için recovery'yi bir daha yeniden başlatmamız lazım. Reboot recovery diyoruz. Evet, recovery açıldı. Şimdi sürgüyü kaydırıyoruz. Evet, şimdi install'a girdiğimizde cihazın dahili depolamasını şifresiz bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda TVRP klasörünün içerisi boş. Şimdi cihazımın full backup'ını alayım. Backup menüsüne giriyorum ve buradaki bütün seçenekleri seçiyorum. Hiçbir tanesi eksik kalmayacak şekilde herhangi bir arıza oluşursa tekrardan bu dosyaları cihazımıza geri atabilirim diye bütün partition'ları seçiyoruz. Evet, şu anda bütün partition'larımı seçtim. Sürgüyü kaydırarak yedekleme işlemini başlatıyorum. Evet, şu anda yedekleme işlemi tamamlandı. Bu yedeği bilgisayarımıza almamız lazım. Fakat cihazın hafızasını açıp buradan yedeği kopyaladığımızda örneğin bu hatayı alıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bu klasörü silelim. Bu işlemi komut satırından yapmamız lazım. Şimdi buraya adb boşluk pull yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Bir slash koyuyoruz. SD kart. Bir slash da büyük harflerle TVRP yazıyoruz. Cihazın SD kartı yani dahili hafızası demek bu. Dahili hafızasının içerisindeki TVRP klasörünü bilgisayarımıza alacağız. Şimdi Enter'a basıyoruz ve işlemin bitmesini bekliyoruz. Şu anda TVRP klasörü komple kopyalanıyor bilgisayarımıza. Evet, şu anda TVRP klasörü bilgisayarımıza kopyalandı. Peki bu klasör nereye geldi? Bu bilgisayara giriyoruz. Yerel diskçeye giriyoruz oradan. Ardından Users kısmına giriyoruz. Buradan kullanıcı adımızı seçiyoruz. Benim kullanıcı adım PC. Buraya giriyorum. Ve ardından App Data klasörüne gideceğim. Bu klasör gizli. Eğer sizde gizli klasörler kapalıysa bunu göremeyeceksiniz. Görünüm menüsünden göstere giriyoruz ve buradan gizli öğeler kısmını açıyoruz ve App Data klasörünü görüyoruz. Bunun içerisine giriyoruz. Buradan Local'a giriyoruz. Ardından en aşağıya iniyoruz. Burada Virtual Store klasörü var. Buraya giriyoruz ve Program Files klasörüne giriyoruz. Ardından Minimal ADB ve Fastboot klasörüne giriyoruz. Burada TVRP klasörünü görüyoruz. Bu klasörü buradan masa üstüne alıyorum. Cihazımın yedeği bu klasörün içerisinde. Eğer herhangi bir problem yaşarsak bu yedeği microSD kartın içerisine atıp görüntüleyeceğiz. Şimdi bu klasörü kapatalım. Evet, şimdi bu dosyayı backup yapmamız gerekirse nasıl bir işlem yapacağız onu göstereceğiz. Öncelikle recovery modunu bir defa daha yeniden başlatmamız gerekiyor. Recovery'yi yeniden başlatıyorum. Evet, şu anda TVRP açıldı. Evet, diyelim cihazımızın herhangi bir partition'ına yanlış bir işlem uyguladık ve cihazımız açılmıyor. Cihazı fastboot'ta başlatıp yine aynı şekilde TVRP'yi baştan atacağız. İlk yapacağımız işlem bu. İkinci işlem ise cihazımızın hafızasında bu TVRP klasörünün bulunmadığını düşünelim. Yani buradan Advanced'a gidiyorum. File Manager'a gidiyorum. Bakın burada TVRP klasörüm var. Bunu seçip yandan klasör işaretine basıyorum ve delete diyorum. Sürgüyü de kaydırıyorum. Evet, şu anda geriye geldim. Install menüsüne girdiğimde bakın herhangi bir klasör yok şu anda. Ben masa üstündeki bu TVRP klasörünü
buraya atmak istiyorum. Yani cihazımın dahili depolamasını atmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken komut satırında adb push yazmak, bir boşluk bırakmak. Ardından bu klasörü buraya sürüklüyorum. Ardından bir boşluk bırakıyorum. Slash SD kart diyorum. Enter'a bastığımda şu an klasörüm cihazımın hafızasına yazdırılıyor. Tabi bu işlemi şu anda yapmanıza gerek yok. Cihazda bir arıza olursa nasıl geri döneceğimizi gösteriyorum ben. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum. Evet, şu anda klasör tekrardan cihazımızın hafızasına geldi. Şimdi bakın install menüsüne girdiğimde TVRP klasörünü burada görebiliyorum. Şimdi peki bunu nasıl yükleyeceğiz? Restore kısmına geliyoruz ve burada daha önceden aldığımız yedeğimiz görünüyor. Buraya giriyoruz. Bakın buradaki bütün tikleri işaretlersek ve sürgüyü kaydırırsak cihaza yedeğimiz yüklenmiş oluyor. Tekrar cihazımız eski haline gelmiş olacak. Şu anda ben bu işlemi yapmayacağım. Evet, şimdi ancak ROM yükleme işlemine geçiyoruz. Önce tekrardan wipe menüsüne giriyorum ve format data'ya basıyorum. Buraya yes yazıyoruz. OK'ye basıyoruz. Şu anda tekrardan cihazımızın hafızası sıfırlandı. Ardından geriye geliyoruz ve reboot recovery diyoruz. Evet, şimdi cihazımızı birçok defa TVRP ile yeniden başlatacağız. Bu aşamalarda herhangi bir yeniden başlatmayı yapmazsanız hatalarla karşılaşacaksınız. O yüzden adım adım ben nasıl gösterdiysem o şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Evet, şimdi TVRP'de tekrardan Wipe menüsüne giriyoruz. Advanced Wipe'a giriyoruz. Dalvik, Cache, Data ve Sistemi seçiyoruz. Başka herhangi bir şeyi buradan seçmeyelim. Dalvik, Cache, Data ve Sistem. Bu dördünü seçip sürgüyü kaydırıyoruz. İşlem tamamlandı. Tekrardan geriye geliyoruz ve yine Reboot, Recovery diyoruz. Sürgüyü kaydırıyoruz. Cihazımız bir daha TVRP ile başlayacak. Evet, şimdi bu pencereyi kapatalım. Tekrardan minimal ADV Fastboot'u başlatalım. Temiz bir ekranda. Evet, şimdi ROM yükleme işlemine başlayabiliriz. Buradan Advanced'a giriyoruz. Ardından AD ve Sideload'a tıklıyoruz ve sürgüyü kaydırıyoruz. Şu anda cihazımız bilgisayarımızdan komut bekliyor. ADV boşluk Sideload yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz ve Lotus ROM'unu buraya sürüklüyoruz. Enter'a basıyoruz. Şu anda ROM'umuz yükleniyor. Evet, ROM yüklemesi tamamlandı. Şimdi yine geriye geliyoruz. Reboot Recovery diyoruz. Sürgüyü kaydırıyoruz. Evet, cihaz yine açılınca Wipe menüsüne giriyoruz. Advanced Wipe'a giriyoruz. Buradan dikkatli bir şekilde sistemi buluyoruz. Ardından Repair or Change File System butonuna basıyoruz. Ve burada Resize File System butonu var. Ona basıyoruz. Sürgüyü kaydırıyoruz. Şimdi yine en geriye geliyoruz. Yine Reboot Recovery diyoruz. Evet, şimdi tekrardan Advanced ADB Sideload'a basıyoruz. Sürgüyü kaydırıyoruz. Evet, şimdi yine ADB Sideload komutunu gireceğiz. Bir boşluk bırakacağız ve buradan Open Google Apps dosyasını sürükleyeceğiz komut satırına. Enter'a basacağız. Şu anda Google uygulamaları yüklenecek. Evet, şu anda ROM'un ve Google uygulamalarının yüklemesi tamamlandı. Eğer cihazınıza root yapmak istemiyorsanız Reboot Sistem diyebilirsiniz. Ama ben root yapmayı da göstereceğim. Bir defa daha geriye geliyoruz. Reboot Recovery diyoruz. Evet, şimdi bir defa daha Advanced ADB Sideload diyorum. Sürgüyü kaydırıyorum. Ardından yine ADB Sideload yazıyorum. Bir boşluk bırakıyorum ve Megiskin 5.2 dosyasını buraya sürüklüyorum. Enter'a basıyorum. Şu anda cihazımıza Magisk de yükleniyor. Evet, bütün işlemler tamamlandı. Şimdi Reboot Sistem diyerek ROM'umuzu başlatıyoruz. Evet, şu anda ROM başladı. Hızlıca kurulum ayarlarını yapıyoruz. Şu anda ROM'umuz açıldı. Hemen
Ayarlar kısmına gidelim ve cihazımızın Android sürümünü gözden geçirelim. Sisteme giriyorum. Cihaz hakkında kısmına geliyorum ve Android versiyonumuz Android 8.1. Gayet seri ve akıcı bir ROM. Şimdi Megis yüklemesini tamamlayalım. Evet, uygulamalarımızın arasında Megis görünmüyor. Hemen yukarıdan bildirim panelini açıyoruz ve buradan dosya paylaşım modunu açıyoruz. Dosyalarımızın içerisinden çıkan Megiskin 5.2 APK dosyasını kopyalayarak bilgisayarımızın hafızasına girip cihazın hafızasına yapıştırdım. Şimdi dosyalarıma giriyorum. Sağ üst köşeden 3 noktaya basıp Show Internal Storage diyorum. Ardından buradaki 3 çizgiye basıp cihazın hafızasına giriyorum ve burada Megis dosyası var. Onu seçiyorum. Continue diyorum. Install diyorum. Yükle diyorum ve şu anda uygulama yüklendi. Aç dedim. Evet, ek kurulum gereklidir diyor. OK diyorum ve cihazım şu anda yeniden başlayacak. Evet, şu anda Megis uygulamamız tamamen yüklendi. Herhangi bir problem görünmüyor. Güncellemesi var. O güncellemeyi şimdilik yapmayı düşünmüyorum. Evet, şimdi bu ROM'u yaklaşık 8-10 saat kullanacağım ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, yaklaşık 12 saattir cihazı kullanıyorum. Bu süre içerisinde cihazı test etme şansım oldu. Ön başta çok büyük bir problem var. Konumu herhangi bir şekilde deneyemedim çünkü herhangi bir konum programı çalışmıyor. Bakın şu anda Maps'i açıyorum. Maps kapanıyor. Hiçbir şekilde açılmıyor. Aynı şekilde Yandex navigasyon da hiçbir şekilde açılmıyor. Birkaç tane GPS test programı yükledim fakat onlar da çalışmadı. Herhangi bir konum bilgisi göstermediler. Ben bunların açılmama sebebini cihazın konumunun çalışmamasına bağlıyorum. Yüksek ihtimalle konum çalışmıyor. Ayrıca ekran yansıtma özelliği de televizyona bağlanıyor fakat birkaç dakika sonra kendiliğinden kapanıyor. Uzun süreli bir bağlantı sağlanamıyor. Belki bu benim televizyonumda böyle oluyor olabilir ama %100 çalıştığını söyleyemem. Onun haricinde arama yapma, arama alma, görüntülü arama yapma, arama alma WhatsApp üzerinden. Mobil veri, video kamera, Bluetooth, ses kaydedici, hotspot, Wi-Fi ve el feneri. Bunların hepsi sorunsuz şekilde çalışıyor. GPS dediğim gibi çok problemli. Hem uygulamalar açılmıyor hem de GPS test programları herhangi bir veri göstermiyor. Onun haricinde geri kalan özelliklerde ROM çok güzel. Çok akıcı bir ROM. Zaten Android sürümü de çok yüksek değil. O yüzden cihaza fazla yük bindirmiyor. Batarya tüketimi de aşırı fazla değil. Eğer GPS lazım değilse bu ROM gayet hızlı ve kullanışlı bir ROM. Evet, böylece videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalı desteklemek isterseniz katıl ve süper teşekkür butonlarını kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.